Merhaba değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün bir videoda daha beraberiz. Yine gazetelerden derlenmiş olduğum manşetlerden bir basın turu yapacağız. Buyurun izlemeye geçelim. Dijital mecrada bulunan kişisel bilgilerinizin güvenlikte olduğunu düşünüyor musunuz acaba? 2022'de sızıntı yok denilen kişisel bilgiler 2024'te resmi ağızdan sızıntı olduğu yönünde doğrulanmış oldu. Kimlik numarasından adrese, oturduğunuz yere, kapı numarasına kadar 85 milyonun en mahrem bilgileri web pazarında. Hackerların Türk vatandaşlarının bilgilerini çaldığını dile getiren İbrahim Haskaloğlu bildiğiniz gibi 2022'de hapisle yargılanmıştı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı'na bu konuda yöneltilen soruda pandemi sürecinde bir sızıntı olduğu yönünde doğrulanmış oldu. Bizim dijital mecrada kişisel bilgilerimizin korunmasından kim sorumlu? Elbette ki devlet sorumlu. Hatay'daki vatandaşlara yeni bir darbe daha. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan vatandaşların bir de arazileri devletleştirilmişti alelacele. TOKİ tarafından işte konut yapılacağı iddiasıyla. Tabii birçok yerde inşaatlar yükseliyor ancak bir kısım kamulaştırmadan TOKİ vazgeçmiş oldu. Bu kamulaştırma için ödemiş olduğu parayı vatandaştan faiziyle birlikte geri istiyor bir de. Neymiş bakalım. TOKİ Hatay'da daha önce kamulaştırdığı zeytinlik arazilerin bir kısmından vazgeçti. Bu arazilerin bir kalan kısmında TOKİ binaları yükselirken bölgenin sel ve afet riski taşıdığı ortaya çıktı. Peki devletleştirirken neden yani sel, afet veya başka bir doğal tehlike var mı yok mu bunun fizibilitesi yapılmadan alelacele vatandaşın zeytinliğini söktünüz. Şimdi parasını istiyorsunuz. Yani idam gibi bir şey bu. Üstelik 30 günde geri ödenmesi isteniyormuş. Zaten vatandaşın işi kalmamış, aşı kalmamış. Bu parayı 30 gün içinde nasıl geri ödesin? İmamoğlu ateşle oynuyor. Neden İmamoğlu ateşle oynuyormuş? Efendim, cemevlerin ibadethaneleri olarak tanınmasının anayasal bir mesele olduğunu, bu konunun belediye meclisinin yetkisini aştığını belirten uzmanlar, kimse o uzmanlar artık, İmamoğlu kendi siyasi kariyeri için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmiyor görüşünde birleştirir. Yani ülkede yaşayan insanların inançlarının tanınması, onlara demokratik olarak haklar tanınması, ülkeyi neden ateşe atmak olsun, bunu anlamakta güç. Neden bu şekilde bir yargılama söz konusu? Efendim, İmamoğlu ateşe atıyormuş ülkeyi bu konuda. Türkiye'nin huzurunu, iklimini sabote etme peşinde. İnsanların inançlarına saygı duymak neden huzur iklimini sabote etme çabası olsun? CHP'li İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi görüşmeler sırasında İstanbul sınırları içerisinde cemevi olarak tanımlanan Alevi Bektaş tekkelerinin cami, kilise ve havra ile aynı statüye yükseltilmesini kabul etmiş oldu. Bunda ne var yani? Zaten devletin dini olmaması gerekiyor. Devlet bütün insanların inanç özgürlüğünü sağlamakla mükellef. Laiklik bu zaten. Yani laiklik askıya alınmak isteniyor. Son zamanlarda bu madde anayasa değişikliği gündeme getirilerek bunun oradan kaldırılma çabası var. Bilhassa Hüdapar tarafından. Devlet bir dini inancı vatandaşa dikte edemez. Yani bu çağdaş normların içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Aksine İnsanlar hangi inanca sahipseler bu inancı koruma altına almak devletin en birincil görevidir. Böyle altını çizmek lazım. 150 bin çoban aranıyormuş. Yani bu haberler birkaç aydan beri kaşınıyor. Bu 150 bin çobanın nerede aranıyor, kim arıyor belli değil. Lakin sürekli bu şekilde bir haber ortaya sürülüyor. İşte ihtiyaç sayısı bütün sektörler sollamış. Bunu da bir sektör olarak belirtiyorlar. Bu 150 bin çoban
yaklaşık olarak işte 200 ila 400 baş bir hayvana ait bir sürüye çobanlık etse işte 30 milyonla 60 milyon arasında bir hayvan söz konusu oluyor. Peki bu kadar hayvan var da biz neden dışarıdan canlı hayvan veya karkas et ithal ediyoruz diye sormak gerekiyor. Batıyoruz dibe doğru. Bir bakışta Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'si. Evet, eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye memleketi dibe sürükledi. OECD'nin bir bakışta hükümet raporları Türkiye'nin tel tel döküldüğünü ortaya serdi. Türkiye eğitimde %21'lik memnuniyet oranı ile 45 ülke arasında sonuncu oldu. Türkiye'de gençlerin %31.1'ine devlet ne istihdamda ne eğitimde yardım etmiyor. Eğitim yatırımları düşerken yük ailelerin sırtına kalıyor. Herkes kendi çocuğunu işte iyi bir yerde işe başlamasını ve iyi bir gelecek olması için çaba sarf ediyor. 100 kişiden 70'i yargının bağımsız olduğu, doğru adaletli karar vermediği görüşünde. Kötü yönetim, liyakatsız görevlendirmeler nedeniyle mali yapıları bozulan kamu iktisadi teşekküllerinin 2024'ün son çeyreğindeki borcu 9,5 milyar lira. Hazinenin verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 8,8 milyar lirayla en fazla hazine borcu olan kamu kuruluşu unvanını kimseye bırakmamış oldu. Bu kamu kuruluşlarında neden borç oluyor? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Çocuk değirmeni. Narin cinayeti Türkiye'de zaten lime dökülen yargı, kolluk, bürokrasi ve medya gibi kurumlara ilişkin bütünlüklü bir tablo ortaya çıkardı. Sorunun yargının siyasallaşması, yandaş medya gibi saptamaları aşan bir derinlikte ele alınması gerektiğini gösterdi. Ve esasen Türkiye'de çocukların ezici çoğunluğunun herhangi bir koruma mekanizmasına yoksun halde olduğunu bir kez daha göz önüne sermiş oldu. Ülke çocuk yaşta evliliklere ya da ucuz emek olarak iş gücü pazarına sürüklenen bir çocuk değirmeni adeta. 2008 ile 2016 arasında 104.531 adet çocuk kayboldu. Evet, doğru duydunuz, kayboldu. Türkiye'de kayıp çocuk verisi 8 yıldır da açıklanmıyor ne hikmetse. TÜİK başka bütün konularda istatistiki bilgiler ortaya sunarken bu konudaki verileri ısrarla vermiyor. Resmi veri 2023'te 25.685 çocuk cinsel suç mağduru. 2023'te 16 ile 17 yaş arasında 10.471 çocuk evlendirildi. Türkiye'de yaşayan çocukların yaklaşık %10'u çalıştırılıyor. Yani okul çağındaki çocuklar tarım işçisi olarak ailesi nereye göçerse orada çalışıyorlar maalesef. Ülke yanıyor. Onlar başka alemlerde. Diploması yok ama külliyesi var. Evet. Diplomasını sunamayan AKP'li Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesi'nde kendisi adına yapılan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışında Gezi direnişini hedef aldı. Erdoğan Marmara mezunu olmaktan gururluyum dedi. Gezi direnişi yani yıllardır çiğnenen bir sakız. Çünkü başka olay kalmadı. Sürekli bir düşman lazım. Düşman olmayınca oy da gelmiyor. Erdoğan'dan yeri görevlendirme. FETÖ'cülükle suçlanan isim bakan yardımcılığına atandı. Yani bir bankada hesabı olduğu için tutuklanan, yargılanan, mesleğinden edilen hatta diğer başka alanlarda iş bulması engellenen insanlar varken birisi FETÖ'cülükle suçlanıp bu konuda artık bir soruşturma geçirmiş olmasına rağmen bakan yardımcısına atanabiliyor. Yani sıradan vatandaş için durum her zaman zor. Bütün uygulamalar işte arkası olmayan sıradan vatandaş olan insanların omuzları üzerine yıkılmış oluyor. Harç parası denetim dışı en çok sevilen unsur. Yani geçen zaman içerisinde birçok fon kuruldu. Bu fonlar biliyorsunuz bütçe denetimi dışında oluyor. O fonların içerisinde ne kadar para toplanıyor, bu paralar nerelere harcanıyor, nasıl harcanıyor, kim harcıyor onu kimse bilmiyor.
Diyanet bu yıl kendi imkanlarıyla hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi yetkililere ihbar etti, biliyorsunuz. Suudi yetkililer onlara hem hakaret ettiler hem sınır dışı ettiler. Hac organizasyonunun son 10 yıllık süreçte Sayıştay denetimi dışında tutulmasına dikkat çeken Deva Partili Ekmen, yapılanların şeffaflıktan uzak olması Diyanet İşleri Başkanlığı itibarını zedeliyor dedi. Harp Okulu birincisi Teğmen'den Erdoğanlı pankartını sokaklardan kaldırdılar. Gericilerin işi gücü pırıl pırıl subaylarımızla uğraşmak. Evet, Büyük Atatürk demiştir yani. Bir ülkeyi yıkmak için önce onun subaylarını itibarsızlaştırmak lazımdır diye. Mezuniyet töreninde Teğmenlere ant içiren Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu diplomasını Erdoğan'ın elinden almıştı. Bu anda fotoğraflanıp, sabitlenip memleketi Ordu Akkuş'ta caddelere asılmıştı. İşte son bu Teğmenlerin andının bir devlete karşıymış gibi, iktidara karşıymış gibi lanse edilmesinin arkasından bu resimler olduğu yerlerden indirildi. Havalimanına inen kalkan uçakları dürbünle aradı ama bir tane bile bulamadı. Şimdi Balıkesir Zafer Havalimanı'na 6 yıldır tek bir uçak bile inmedi. %98 hata payı var. Bu bir yatırım mı sizce? Bu sadece servet transferi, yani milletin bütçesinin bir kişiye transferi, bir şirkete transferinden başka hiçbir şey değil. Çünkü bir yerde havalanı yapılması için en önce oranın coğrafi, fiziki koşulları dikkate alınması gerekiyor. Sonra burada gerçekten bu konuda bir ihtiyaç var mı yok mu değerlendirmek gerekiyor. Son yıllarda yap işlet devlet şeklinde yapılan birçok yatırımın sadece servet transferine dönük olduğu verilerle net ortada. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü de bunlardan bir tanesi. Para yutan. İktidardan işsiz vatandaşa haciz. 9,5 milyon kişiye SGK borcunuza ödeyin mesajı gönderdi. Suriyelilerin sağlık sigortasını ödeyen devlet kendi vatandaşına prim borcu ödüyor. Çünkü kendi vatandaşı prim borcu öderse Suriyelilerine sağlık hizmeti verebilmeye devam edecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ikinci sınıf konumda. İşçi isyanda. Hakkını arayan emekçiye baskı ve şiddet artıyor. Evet, iktidarın politikaları en çok emekçiyi vuruyor. Asgari ücretle yaşamaya çalışan milyonlar yoksulluğa sürükleniyor. Hakkını arayan işten atılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında işçiler ve aileleri insan oranına yakışır yaşam, sağlıklı çalışma koşulları ve emeğinin hakkını alabilmek için direniyor. Manisa'da maden, İstanbul'da gıda, Gaziantep'te tekstil, Hatay'da metal işçileri eylem başlattı. Sesini duyurmaya çalışan emekçi karşısında polisi buldu. Her zaman olduğu gibi. Yani hakkını arayan herkesin karşısında devletin polisi oluyor. Oysa devlet bu insanların hakkını, insancı yaşam koşullarını hazırlamakla mükellef anayasaya göre. Birileri işçilerin hakkını yiyor. Ne hikmetse devlet her zaman o hak yiyen tarafta yerini almış oluyor. Müdahaleler sırasında bir işçinin kaburgası kırıldı, birinin omuzu çıktı. İşçiler kararlıyız, hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz dedi. Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. DİSK Mersin'de geçinemiyoruz mitingi düzenledi. Mitingde konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkesoğlu, Türkiye'de enflasyon nedeninin işçilere verilen ücret olmadığı net ortaya çıkmış oldu. Çünkü asgari ücrete ve emeklilere gereken zammı verilmemesine karşın enflasyon ateşi milletin cebini yakmaya devam ediyor. Milyonlar açlıkla yüz yüze bırakıldı. Arzu Çerkesoğlu, bugün yaşadığımız ağır tablo iktidarın 22 yıllık uygulamış olduğu yanlış ekonomik politikaların sonucu olduğunu belirtti. Ben hep söylüyorum, devlet idare etmek bir tercihler sistemidir. Neyi tercih ederseniz bu tercih üzerine sonuçları elde edersiniz. İktidarında çalışan emekçi kesime dönük herhangi bir tercih yok. Bu yaşadığımız gerçeklikle net ortaya çıkmış oldu. Narin neden öldürüldü? Evet. Çocuklarımızı niye koruyamıyoruz? Savcılık ve mahkeme sürecine rağmen Narin'in kimin, nasıl ve neden öldürüldüğü halen bir muamma, çözülemeyen bir soru. Narin yasak ilişkiye tanık olduğu, intikama kurban gittiği, işte görmemesi gereken bir şeyi gördüğü,
istismara maruz kaldığı, abisiyle ilgili bir oryantalık olduğu gibi çeşitli senaryolar üretiliyor. Fakat bunların hiçbirisinin somut delillerle ortaya konulamadığını görüyoruz. Bekliyoruz. Yeni narinlerin yaşanmaması için de gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz açıkçası. Bir süre önce eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı AKP'li Akar, eğitimin amacının Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunu belirtmişti. Oylarını AKP ve Hüdapar'a veren Narin'in köyünde Allah korkusu var mı? Allah korkusu var mı ki 8 yaşında küçücük bir canın hayatını kararttılar, katlettiler onu. Narin Güran'ın köyünde son seçimde 154 oyun 100'ünü AKP, 16'sını Hüdapar, 3'ünü yeniden Refah Partisi, ikisini Saadet almış. Geri kalan 32 oy da DEM Parti'ye gitmiş. Hulusi Akar bu tabloya bakarak köyde eksik olanın Allah korkusu olduğunu hala düşünüyor mu? Diyor gazete. Öğrenci sağlığı tasarruf adı altında hiçe sayılıyor. Okullara yeterli ödenek ve kadro verilmediği için temizlikle ilgili büyük sorun yaşanıyor. Bu her yıl yaşanan bir şey. İşte her yıl okulların açılışında okul müdürleri okulun temizlik ve diğer kırtasiye giderlerini karşılayabilmek için velilerden para toplama yoluna gidiyor. Para talep ediyor. Hemen işte birileri bunu gündem yapıyor. Aslında tabii ki vatandaşın çocuğunu bir okul, devletin okulunda okutmak için para vermesi gerekmiyor. Çünkü anayasamızda yazıyor. Temel eğitim devlet okullarında ücretsizdir diye. Burada sorun şu ki devlet gerekli Türkiye'deki bütün okullarda gerekli önlemi almak zorunda. Ekonomik önlemleri, her okula işte temizlik görevlisi ve kırtasiye giderler yıl boyunca ne kadar harcanıyorsa bunu ama sene başında bir kez de ama parçalı bir şekilde karşılamak zorunda. Bunun için en doğru yöntem okullara ödenek ayrılması. Yani bu sorun yıllardır aynı şekilde yaşanıp duruyor ama hiçbir sonuca ulaşmıyor. Her sene aynı sakızı çiğniyoruz. Yani birileri günah keçisi ilan ediliyor. Yani okul müdürleri bu konuda günah keçisi gibi işte suç işleyen suç makineleri gibi lanse ediliyor. Oysa bu çok yanlış bir şey. Okul müdürü okulun bir şirket yöneticisi gibi adeta. Yani okulda okulun giderlerini karşılamak için bir şeyler yapmak zorunda. Yani bunun çabası içerisinde. Bunun çözülmesi gerek. Sermayenin bekçisi devlet. Emeğini isteyene müdahale, doğasını isteyene kelepçe. Ürdün sermayeli Polinez'in Çatalca'daki fabrikası önünde önceki günkü polis müdahalesine kaburgası kırılan 2 işçi ameliyat olacak. Hemen her gün polis müdahalesine maruz kalan işçiler kazanana kadar nöbetteyiz dediler. İktidar sermayenin emrinde Polonez işçisi her gün polis müdahalesine uğrarken doğasını savunurken öldürülen kibarın arkadaşlar tutuklandı. Bu nasıl bir adaletse? Artvin'de ağaçları kestirmemek için direnirken öldürülen Reşit Kibar için açıklamaya katılan 2 kişi tutuklandı. Yani açıklama yapmak suç mu? Bir konuda konuşmak. Teğmenlere ceza için bahane arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı teğmenlerin kılıç çekmesiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek kastı ve ihmali olanlara gereği yapılacak dedi. Ne kastı arıyorsunuz ne ihmal arıyorsunuz. Yani Türk ordusunun şerefli subayının Mustafa Kemal'in askeriyiz demesinde ne kasıt olabilir? Siz ne kasıt arıyorsunuz? Türklüğe mi karşısınız, Atatürk'e mi karşısınız? Net bir şekilde bunu ifade etmek gerekiyor. Bu manşetimizle birlikte bugünkü basın turumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Şu ana kadar beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına da bir yorum yazmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.